İlk videoda makinenin temel mekaniğini ve çalışma prensiplerini öğrendik. Ancak pratik hayatta sokağa çıktığınızda ayarlara uzun uzun bakacak vaktiniz her zaman olmayabilir. Hayat hızla akarken her seferinde vizörden kusursuz netleme yapmaya çalışmak bazen anı kaçırmanıza neden olur. Sahadaki ışığın stüdyodan farklı ve doğru okunması gereken kendi dinamikleri vardır. Ve en önemlisi o filmi laboratuvara göndermek yerine evde kendiniz yıkamaya başladığınızda sürecin tam kontrolünü elinize almış olursunuz. Ben Onur Mehame, Analog Sözlük serimizin 2. bölümündeyiz. Bu videoda sizi başlangıç çizgisinden alıp sahaya çıkaracak, makinenizin optik sınırlarını esnetmenize yardımcı olacak ve filmlerinizi kendi laboratuvarınızda yıkamanızı sağlayacak kavramı mantığıyla birlikte inceleyeceğiz. İlk aşamada sadece SLR makineyi anlattık ancak piyasadaki tek format bu değil. Makinenin dünyayı görme ve kaydetme biçimi değiştikçe sizin de yaklaşımınız değişmek durumunda. Birinci videodan devam ediyoruz sayılara. 61 SLR, Single Lens Reflex. SLR sistemler lense giren ışığın içerideki bir ayna vasıtasıyla doğrudan vizöre yansıtıldığı makinelerdir. Bu sistemde vizörden ne görüyorsanız lense giren ışık da tam olarak odur. Kadrajda bir kayma veya sürpriz yaşamazsınız. Oldukça öngörülebilir ve güvenli bir sistem. 62 Rangefinder yani telemetre. Özellikle sokak fotoğrafçılığında çok tercih edilen ayna sistemi barındırmadığı için oldukça sessiz çalışan makinelerdir. Ancak vizörüyle lens birbirinden bağımsız iki ayrı ünite. Vizörden baktığınız eksen ile lensin baktığı eksen tam olarak aynı değil. Bu bağımsızlık nedeniyle lens kapağınız kapalı olsa bile vizörden etrafı aydınlık görmeye devam edersiniz. Bu da çekim öncesi kapağı kontrol etme disiplini gerek. 63 Paralaks hatası. Rangefinder sistemlerin fiziksel bir sonucudur. Objeye belli bir mesafeden daha fazla yaklaştığınızda sizin baktığınız vizör ile fotoğrafı çeken lens arasındaki birkaç santimlik yükseklik farkı kadrajın kaymasına neden olur. Çektiğiniz nesnenin üst kısmı çerçevenin dışında kalabilir. Gözünüzün gördüğüyle lensin kaydettiği arasındaki bu açı farkına paralaks hatası diyor. 64 TLR, Twin Lens Reflex. Üst üste konumlandırılmış iki farklı lense sahip olan ve vizörüne gözünüzü dayamak yerine makineyi göğüs hizasında tutup yukarıdan bakarak kullandığınız klasik makinelerdir. Üstteki lens sadece sizin kadrajı kurmanız için. Alttaki lens ise perde mekanizmasına bağlıdır ve asıl fotoğrafı çeker. Vizörden baktığınızda sağ ve sol yönler birbirine ters yansır. Bu da alışması zaman alan farklı bir zihinsel pratik gerek. 65 orta format. Standart 35 mm filmin bir üst basamağıdır. İçine taktığınız 120 kodlu filmin yüzey alanı 35 mm'den çok daha büyük. Bu geniş sensör yüzeyi fotoğrafa inanılmaz bir detay, ton geçişi ve dijital sistemlerin bile zor ulaştığı 3 boyutlu bir derinlik hissi katar. Bunun karşılığında bir ruloda 36 yerine makinesine göre 10 ila 15 arasında poz çekme hakkınız olur. 66 çift kadrajlı makine. Makinenin içindeki çekim penceresinin ortadan ikiye bölündüğü sistemlerdir. 36 pozluk ve 35 mm filmi taktığınızda her bir kareyi yarıya bölerek size tam 2 katı yani 72 poz çekme imkanı sunar. Vizörüne baktığınızda dünya standart yatay formunda değil dikey bir formda görünür. Film maliyetlerini yönetmek için pratik bir çözüm. 67 point shoot yani kompakt makine. Üzerinde genellikle manuel ayar çarkları bulunmayan, otomatik pozlama ve otomatik netleme yapan kompakt makinelerdir. Vizörden bakıp deklanşöre basmanız yeterlidir. Hızlı anları kaydetmek için pratik olsalar da ışık ve netlik kararlarını makinenin yazılımına bıraktığınız için fotoğrafın teknik sürecini öğrenme konusunda size fazla alan tanımazlar. Makine türlerini anladık. Sahaya çıktığımızda önümüzde hareket eden dünyayı doğru bir şekilde netlememiz gerek. 68 çift görüntü netlemesi. Manuel odaklamalı SLR makinelerde netliği bulmanın en yaygın yollarından biridir. Vizörün tam ortasında görüntüyü yatay olarak ikiye bölen küçük bir daire bu. Netleme halkasını çevirdikçe bu kayık iki yarım birbirine yaklaşır. İkisi kusursuzca birleştiği an netliği sağlamışsınız demek. 69 mikro prizma. Vizörün ortasındaki netleme dairesinin etrafını saran dokulu, buzlu cam alanı. Odaklamadığınız yerler bu bölgede kumlu ve hafif titrek gözükür. Netleme halkasını doğru noktaya getirdiğinizde o pütürlü yapı bir anda çözülür ve görüntü cam gibi berraklaşır. 70 odak düzlemi. Kameranızın önünde sizin belirlediğiniz mesafede var olan görünmez dikey bir düzlem gibi düşünebilirsiniz. Lensi 3 metreye netlerseniz makineden tam 3 metre uzaklıktaki her şey o düzlemin üzerine düşer ve keskin çıkar. O düzlemin önüne veya arkasına doğru gidildikçe nesneler yavaş yavaş bulanıklaşmaya başlar. 71 sonsuzluk odak. Lensinizin netleme halkasının en sonunda MI68 işaretidir. Lensi bu ayara getirdiğinizde belirli bir mesafenin ötesindeki dağlar, binalar ve ufuk çizgisi, gökyüzü
gökyüzü tamamen netlenmiş olur. 72 ön netleme. Hareketli ortamlarda anı kaçırmamak için kullanılan öngörüsel bir tekniktir. Bir objenin birazdan kadrajınıza gireceğini anladığınızda o gelmeden önce geçeceği noktaya, örneğin köşedeki bir duvara netliği ayarlar ve beklersiniz. Obje o hizaya geldiğinde zaman kaybetmeden deklanşöre basarsınız. 73 alan odaklama, zone focusing. Özellikle sokak fotoğrafçılığında vizörden netleme yapmakla vakit kaybetmemek için kullanılan çok etkili bir yöntem. Lensi örneğin 3 metreye ayarlar, diyaframı da f8 gibi kısık bir değere getirirsiniz. Böylece alan derinliğini arttırarak örneğin 2 metre ile 5 metre arasındaki her şeyin net çıkmasını sağlarsınız. Objeniz bu görünmez netlik alanına girdiğinde sadece kadrajı ayarlayıp çekimi gerçekleştirirsiniz. 74 hiperfokal mesafe. Lensinizdeki netlik mesafesini ve diyaframı öyle spesifik bir noktaya ayarlarsınız ki makinenizin önündeki belirli bir mesafeden başlayıp arkadaki ufuk çizgisine kadar her yer fotoğrafınızda net çıkar. Genellikle manzara ve mimari çekimlerinde tüm sahnenin keskin görünmesi için kullanılır. 75 geniş açı lens. Odak uzaklığı 35 mm, 28 mm veya 24 mm gibi düşük değerlerde olan lenslerdir. Görme açıları insan gözünden daha geniştir. Dar alanları, büyük yapıları veya bir manzaranın bütününü tek bir kadraja sığdırmanızı sağlar. Ancak kenarlara doğru perspektif algısında bir miktar uzama hissi yaratabilirler. 76 telefoto lens. 85 mm, 135 mm veya 200 mm gibi odak uzaklıklarına sahip lensler. Uzaktaki nesneleri optik olarak size yaklaştırır. Arka planı daraltıp daha kolay bulanıklaştırmanızı sağladıkları için genellikle portre fotoğrafçılığında tercih edilir. 77 makro lens. Standart lensler objeye belli bir mesafeden daha fazla yaklaşamaz. Makro lenslerin optik tasarımı ise küçük nesnelere santimetrelerce yaklaşmanıza ve onları film yüzeyinde birebir veya daha büyük oranda detaylandırmanıza olanak tanır. 78 mercek parlaması, lens flare. Lensi doğrudan güneşe veya çok güçlü bir ışık kaynağına çevirdiğinizde ışığın mercek elemanları arasında yansımasıyla oluşan ışık harelerine veya patlamalarına lens flare denir. Bazı çekimlerde estetik bir katman olarak kullanılsa da fotoğrafın genel kontrastını düşürüp renkleri soldurabilir. 79 parasoleil. Lensinizin içine çapraz açılardan düşen ve mercek parlamasına neden olan o istenmeyen yan ışıkları engellemek için lensin ucuna takılan plastik veya metal gölgelik. Lensinizin görüş kalitesini koruyan koruyucu bir siperlik gibi düşünebilirsiniz. Görmeyi ve netlemeyi öğrendik. Sıra sahadaki ışığı doğru okumaya ve gerektiğinde makinenin ölçümünü kendi lehimize yönlendirmeye geldi. 80 merkez ağırlıklı ölçüm. Birçok klasik analog makinesinin içindeki pozometreler ışığı okurken kadrajın tamamını eşit değerlendirme. Ağırlıklı olarak çerçevenin tam ortasındaki bölgeye düşen ışığı ölçerler. Kenarlar karanlık olsa bile merkezdeki nesne aydınlıksa makine ışığın genel olarak yeterli olduğunu varsayar. Çekim yaparken makinenin ışığı nereden okuduğunu bilmek önemli. 81 yansıyan ışık ölçümü. Makinenizin içindeki pozometrenin çalışma prensibi. Işık önce nesneye çarpar, oradan yansıyarak makinenizin lensinden içeri girer ve sistem bu yansıyan ışığı ölçer. Dezavantajı, karlı bir manzara gibi çok ışık yansıtan yüzeylerde makinenin ortamı olduğundan daha aydınlık sanması ve fotoğrafı koyu, gri tonlarda pozlaması. 82 gelen ışık ölçümü. Harici bir el pozometresi kullanıldığında başvurulan çok daha hassas bir yöntem. Cihazı nesnenin yanına götürüp doğrudan ışık kaynağına, örneğin güneşe doğru tutarsın. Objeden yansıyanı değil, kaynağın doğrudan objenin üzerine düşürdüğü saf ışığı ölçersin. Yüzeylerin renginden veya parlaklığından etkilenmediği için çok daha tutarlı sonuç verir. 83 poz telafisi. Makinenin dahili pozometresinin karda çekim yapmak veya yoğun ters ışık gibi durumlarda yanılabileceğinizi bildiğinizde sürece dışarıdan müdahale etmeniz gerek. Makinenin üzerindeki artı veya eksi tekerleğini çevirerek makineye okuduğun değerin bir stop daha aydınlık veya daha karanlık halini çek komutunu vermenize poz telafisi. 84 Sunny 16 kuralı. Pozometrenizin pilsiz kaldığı durumlarda kullanabileceğiniz doğadaki ışık şartlarına dayanan matematiksel bir kuraldır. Güneşli ve bulutsuz bir havadaysanız lensin diyaframını f16'ya, enstantane hızını ise taktığınız filmin ISO değerine en yakın hıza ayarlarsınız. Örneğin ISO 100 kullanıyorsanız enstantaneyi 1/125 yaparsınız. Bu oran standart güneş ışığında genellikle doğru pozlamayı verir. Hatta bazı kompakt makineler bu doğru pozlamaya göre kurulmuştur. Değiştiremez. 85 pozlama basamaklandırma. Işığın çok karmaşık olduğu veya yüksek
yüksek kontrast barındıran ortamlarda doğru değerden emin olmadığınızda kullanılan bir güvenlik yöntemidir. Aynı kadrajı önce pozometrenin önerdiği değerde, sonra bir stop daha karanlık, ardından bir stop daha aydınlık olacak şekilde ardışık olarak çekip en iyi sonucu garanti altına almayı hedefler. 86 ters ışık. Backlight. Güneş gibi güçlü bir ışık kaynağının çektiğiniz objenin tam arkasında yer aldığı durumlardır. Bu durumda makinenin pozometresi doğrudan gelen güçlü ışıktan etkilenir ve öndeki asıl konuyu karanlıkta gölgede bırakma eğilimi gösterir. Kontrol edilmesi en hassas ışık koşullarından biri. 87 silüet. Ters ışık durumunda yüzü aydınlatmaya çalışmak yerine pozlamayı kasten arkadaki parlak gökyüzüne göre ayarlayarak öndeki nesneyi siyah ve detaysız bir form olarak bırakma tekniği. Formun kendisini ön plana çıkaran dramatik bir görsel tercih. 88 çoklu pozlama. Normalde her çekimden sonra kolu sarıp yeni ve temiz bir film karesine geçeriz. Çoklu pozlama filmi ileri sarmadan aynı film yüzeyinin üzerine ikinci veya üçüncü bir fotoğrafı çekmek. İki farklı anı veya dokuyu bir karede birleştirerek sürreal ve rüya benzeri görüntüler elde etmenizi sağlar. 89 B modu. Bulb modu. Enstantane çarkındaki B harfiyle belirtilen ayardır. Deklanşöre basılı tuttuğunuz süre boyunca perde sonuna kadar açık kalır ve siz parmağınızı çekene kadar kapanmaz. Saniyeler, dakikalar hatta saatlerce ışık almanızı sağlar. Gece çekimlerinde ve yıldız izi gibi uzun pozlama gerektiren anlarda kullanılabilir. 90 deklanşör kablosu. B modunda veya yavaş enstantanelerde deklanşöre parmağınızla basmak makinede ciddi bir titreşim yaratır. Bunu önlemek için deklanşör düğmesinin üzerindeki küçük deliğe vidalanan, makineye dokunmadan mekanik olarak tetiği düşürmenizi sağlayan uzaktan kumanda kablosu. 91 tripod 3 ayak. Uzun pozlama çalışmalarının temel şartı. Işığın az olduğu ortamlarda deklanşör hızını düşürdüğünüzde makineyi tamamen hareketsiz bir şekilde sabitleyen o 3 ayaklı standa tripod diyoruz. 92 altın saatler. Gün ışığının fotoğraf için en yumuşak ve estetik olduğu zaman dilimi. Güneşin doğuşundan hemen sonra ve batışından hemen önce ışığın yeryüzüne yatay açıyla geldiği, gölgelerin uzadığı ve renklerin sıcak turuncu tonlara büründüğü saatlerdir. 93 mavi saatler. Güneşin ufuk çizgisinin altına inmesinden hemen sonraki kısa süre. Gün ışığı kaybolmuş olsa da gökyüzü tamamen kararmamış, doygun ve derin bir lacivert ton almıştır. Şehir ve sokak lambalarının yanmasıyla birlikte renk kontrastının en yüksek olduğu anlardan biridir. 94 DX kodu. Daha yeni nesil analog makineler taktığınız filmin hassasiyetini sormak yerine bunu kendileri okuyabiliyorlar. Filmin dış kasetinin üzerinde yer alan gümüş ve siyah renkli iletken damalı şeritlere DX kodu denir. Makinenin içindeki okuyucular bu şeride temas ederek filmin kaç ISO olduğunu otomatik olarak algılar ve ayarlar. 95 push banyosu, yani filmi itmek. ISO değeri düşük bir filmi karanlıkta kullanmak zorunda kaldığınızda başvurduğunuz esnek bir müdahaledir. Örneğin 400 ISO'luk filmi makineye 1600 ISO gibi tanıtır ve ışığı azaltarak çekersiniz. Sonrasında laboratuvara bu filme artı 2 stop push yıkayın dersin. Film banyodaki kimyasalda daha uzun süre kalarak o yetersiz ışığı telafi eder. Gren ve kontrast artsa da karanlık ortamda o ISO ile çekim yapmanıza olanak. 96 pull banyosu, yani filmi çekme. Push işleminin tam tersidir. Çok yoğun ve parlak ışıkta yüksek ISO'lu bir film kullanırken filmi örneğin 100 ISO gibi varsayıp daha fazla ışığa maruz bırakırsın. Laboratuvar aşamasında ise banyo süresini standarttan daha erken keserek gelişimi durdurursun. Kontrastın düştüğü, daha az grenli ve yumuşak tonlu bir sonuç elde eder. 97 siyah beyaz film. Film yapısının en temel halidir. Sadece gümüş halojenürlerinden oluştuğu için ışığa duyarlıdır ancak renk bilgisini kaydetmez. Tonları, dokuyu ve formları anlamak, ışık ile gölge arasındaki ilişkiyi, renklerin dikkat dağıtıcılığı olmadan öğrenmek isteyenler için en iyi başlangıç noktası. 98 renkli negatif film. C40. Piyasada standart olarak satılan renkli film türüdür. Banyodan çıktıklarında dijital taranmayı kolaylaştıran turuncu bir katmanla kaplıdırlar ve renkleri tamamen tersine çevrilmiş. Dünya çapında standartlaşmış olan C41 kodlu kimyasal süreç ile yıkanırlar. Renkli tersine film. Slide. E6. Dia. Negatif filmlerin aksine banyodan çıktığında ışığa tuttuğunuzda renkleri olduğu gibi pozitif bir görüntü olarak veren filmlerdir. E6 kodlu farklı bir kimyasal süreçle yıkanır. Renk doymaları çok yüksektir ancak ışık toleransları düşük. Pozlamadaki en ufak bir hata doğrudan fotoğrafa yansır. 100. kelimemiz çapraz banyo. Cross process. Bir film türünü kendi kimyasalında değil, kasıtlı olarak farklı bir kimyasalda yıkama işlemidir. Örneğin E6 kimyasalıyla yıkanması gereken bir slide filmini C41 kimyasalında
kanalının içine atarak yıkadığınızda kimyasal denge bozulur. Ortaya çok yüksek kontrastlı, renklerin beklenmedik şekilde yeşile veya sarıya kaydığı deneysel fotoğraflar çıkar. Sahadaki çekim sürecini tamamladık. Şimdi çektiğiniz fotoğrafları fiziksel olarak ortaya çıkaracağınız evinizdeki o kişisel alana, laboratuvar aşamasına geçiyoruz. 101. Peterson tank. Filminizi evde yıkamak için kullandığınız, ışığı %100 bloke eden plastik silindir kaplardır. Karanlık odanız olmasa bile filmi bu tanka yerleştirdikten sonra odanın ışığını açıp banyo sürecini güvenle yönetmenizi sağlayan portatif bir ünitedir. 102. Film makaraları veya spiraller. Geliştirme tankının içine yerleştirilen yuvarlak plastik veya metal parçalar. Film şeridini bu makaranın aralıklarına sararsınız. Amacı filmin katmanlarının birbirine değip yapışmasını engellemek ve sıvı kimyasalın filmin her milimetresine eşit olarak ulaşmasını sağlamak. 103. Karanlık çadır. Evinizde tam teşekküllü zifiri karanlık bir odanız yoksa kullanılan çift fermuarlı ve ışık geçirmez kumaştan yapılmış çantalardır. Filmi kasetten çıkarıp geliştirme tankına sararken kollarınızı bu çadırın içine sokar ve tüm işlemi sadece parmak uçlarınızla hissederek içeri hiç ışık girmeden yaparsınız. 104. Geliştirici, developer. Banyo sürecinin en kritik bileşenidir. Filmin üzerindeki o görünmez gizli izleri reaksiyona sokarak gözle görünür siyah bir negatife dönüştüren kimyasal. Seçtiğiniz geliştiricinin türü fotoğrafınızın kontrastını, gren yapısını ve genel estetiğini doğrudan etkiler. 105. Durdurucu. Geliştirici kimyasal kendi haline bırakılırsa çalışmaya devam eder ve filmi karartır. Belirlenen banyo süresi dolduğu an geliştiricinin asiditesini nötralize ederek süreci bıçak gibi kesen ve gelişimi durduran sıvıya durdurucu denir. 106. Sabitleyici, fixer. Gelişimi durdurulan film hala ışığa karşı duyarlıdır. Sabitleyici kimyasal film üzerindeki ışık görmemiş gümüş kristallerini çözerek filmi ışığa karşı tamamen duyarsızlaştırır ve kalıcı hale getirir. Bu kimyasal kullanılmadan filmi gün ışığına çıkarırsanız film hızla kararmaya devam edecek. 107. Islatıcı veya leke önleyici. Film yıkanıp asıldıktan sonra üzerinde su damlacıkları ve kireç lekeleri kalabilir. Bunu engellemek için son yıkama suyuna damlatılan suyun yüzey gerilimini kırarak filmin üzerinden iz bırakmadan kayıp gitmesini sağlayan solüsyona ıslatıcı diyor. 108. Termometre. Film banyosu ısıya oldukça duyarlı bir kimyasal süreçtir. Standart siyah beyaz banyoda suyun sıcaklığı genellikle 20 derece olmalıdır. Bu hassasiyeti sağlamak için güvenilir bir termometre laboratuvarınızın temel aracıdır. 109. Sıcaklık kontrol. Eğer kimyasal 20 derece yerine 22 veya 23 derece ise tepkime çok daha hızlı gerçekleşir ve film normalden daha koyu çıkar. Belirlenen banyo süresi boyunca bu ısıyı sabit tutma disiplini ve tutarlılığı sıcaklık kontrolü olarak adlandırılır. 110. Mezür. Ölçekli kap. Kimyasalları suyla doğru oranlarda seyreltmek ve ölçmek için üzerinde milimetre çizgileri bulunan laboratuvar tipi uzun ve hassas ölçüm kaplarına mezür denir. 111. Saklama şişeler. Karıştırdığınız ve ileride tekrar kullanacağınız kimyasalları koruyan şişelerdir. Kimyasallar ışıkla ve havayla temas ettiklerinde oksitlenerek özelliklerini yitirirler. Bu yüzden ışık geçirmeyen ve içindeki havası alınabilen saklama şişeleri ömürlerini uzar. 112. Banyo süresi. Geliştirici kimyasalın filmin üzerinde kalması gereken dakikadır. Filmin markasına, ISO değerine ve kimyasalın yapısına göre bu süre değişkendir. Çekimlerinizi hangi sürede yıkayacağınızı bir referans tablosundan bakarak belirler ve kronometreyle takip edersiniz. 113. Ajitasyon yani çalkalama. Geliştiriciyi tanka döküp öylece beklemezsiniz. Filmin yüzeyiyle temas eden kimyasal zamanla etkisini yitirir. Kimyasalın sürekli yer değiştirip filmin her noktasına taze değmesi için tankı belirli dakikalarda yavaşça ters yüz ederek çalkalamanız gerek. Bu karıştırma eylemine ajitasyon diyoruz. 114. C41 kimyasal kiti. Renkli negatif filmleri evde yıkamak isterseniz siyah beyazdan farklı bir prosedür izler. Sıcaklığı genellikle 38 dereceye sabitlemeniz gerekir. İçinde renk geliştiricisi ve artıcı sabitleyici bulunan bu hazır renkli banyo setlerine C41 kiti denir. 115. Film çekici. Filmi geri sararken ucu tamamen kasetin içine kaçarsa onu parmaklarınızla çıkaramaz. Kaseti kırıp açmak yerine karanlık odaya girmeden o küçük aralıktan iki ince metal dille film ucunu yakalayıp şık bir şekilde dışarı çekmenize yarayan pratik alettir. 116. Su lekesi. Filmi kuruturken üzerinde kalan kireçli su damlacıklarının buharlaşmasıyla oluşan izlerdir. Dijitale taradığınızda fotoğrafların üzerinde beyaz lekeler veya bulutlanmalar şeklinde belirirler. İşlem sonundaki özen eksikliğinden kaynaklanır. 117. Film çiziği. Filmin emülsiyon yüzeyi ıslakken son derece hassastır. Sıyırma işlemi sırasında veya makinenin içindeki baskı plakası tozluysa filmin üzerinde boydan boya oluşan beyaz veya siyah çizgilerdir. Fiziksel bir hasardır ve dijital ortamda düzeltilmesi oldukça zahmetli. 118. Pergamin yani
bir negatif dosyası. Yıkadığınız filmleri güvenle arşivlemek için onları genellikle altılı şeritler halinde keser ve asit içermeyen şeffaf koruyucu yapraklara dizersiniz. Bu dosyalar negatifleri tozdan, nemden ve çizilmelerden koruyarak yıllarca güvenli bir şekilde arşivlemenizi sağlar. 119 kontakt baskı. Laboratuvarların yaygın olduğu dönemlerde tüm negatif şeritler tek tek büyütülmeden önce bu pergaminler doğrudan fotoğraf kağıdının üzerine konulup ışık verilirdi. Sonuçta 36 pozun küçük hallerini tek bir sayfada toplu olarak görürdünüz. Hangi karelerin büyütülmeye değer olduğuna karar vermek için kullanılan bir fiziksel ön izleme yöntemi. Makine türlerinin sınırlarını gördük. Sokaktaki netleme yöntemlerini anladık. Zor ışık koşullarını yönettik ve kendi laboratuvarımızda süreci tamamladık. Sadece deklanşöre basan biri değil, sürecin tamamına yön veren bir üreticiye dönüştünüz. Ancak analog yolculuğumuz burada bitmedi. Serinin 3. ve son videosu olan ileri seviye analog sözlükte konuyu bir adım daha ileri taşıyacağız ve Ansel Adams'ın meşhur zone sistemini, karanlık odadaki agrandizörle negatifi kağıda basma pratiğini, farklı formatları ve sinema kimyasallarını konuşacağız. Kısacası optik ve kimyanın daha derinine ineceğiz. Eğer sokak kuralları ve laboratuvar pratiği çalışmalarınıza bir vizyon kattıysa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa da lütfen yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşürüz.